Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 5 dakikalık periyotlarda bir al-sat taktiği, bir scalping taktiği göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Her zaman dediğim gibi anlattığım bu eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunlara uyarak işlemleri açmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün 3 tane hareketli ortalamayı kullanarak 5 dakikalık bir periyotta al-sat taktiği göstermeye çalışacağım. Öncelikle göstergeler kısmına EMA yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi üçsel hareketli ortalamaya 3 kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra zaten direkt ekranıma düşüyor. Bunların girdi ayarlarını değiştiriyoruz. İlk EMA'mızın girdi ayarı 25. Renklerini değiştirmeyi unutmayalım. Çünkü püf noktalarını söyleyeceğim sizlere. 25 günlük hareketli ortalamayı beyaz yapıyorum. Biraz da kalınlaştıralım. 50 günlük hareketli ortalamayı turuncu yapıyorum. Biraz kalınlaştırıyorum. Ve 100 günlük hareketli ortalamayı da şurada ne yapalım? Mavi yapalım. Biraz da kalınlaştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane hareketli ortalamam karşıma geldi. Burada dikkat etmem gereken yerleri öncelikle sizlere söyleyeyim. Beyaz olan 25 günlük hareketli ortalama, turuncu olan 50 günlük hareketli ortalama, mavi olan 100 günlük hareketli ortalama. İşlemlere girmeden önce burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus şudur. 50 günlük hareketli ortalama her zaman ortada olması gerekiyor. Yani 9 günlük hareketli ortalama ile 100 günlük hareketli ortalamanın birbirlerinin üstünde olması bizim için önem arz etmiyor çok fazla. Ama 50 günlük hareketli ortalama bizim için her zaman ortada olması gerekiyor. Çünkü 50 günlük hareketli ortalamadan hem işleme girme onayını alacağız hem de stop olma onayını alacağız. Nedir bu? Bakın burada gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalamaya fiyat değiyor ve fiyat arkasından yükseliyor. 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir mum kapanışı yapıyor ve fiyat aşağıya doğru düşüyor. Hareketli ortalamalardaki mantığımız neydi bizim her zaman? Küçük hareketli ortalama büyük hareketli ortalamayı yukarıya yönlü kestiği zaman bir al koşulu oluşturuyordu bizlere. Bugün de gördüğünüz gibi 25 günlük, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları birbirleriyle kesiştireceğiz. Şimdi tek tek kontrol edelim ve ilerleyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapıyor ve 5 dakikalık bir grafikte fiyatların nasıl yükseldiğini görüyoruz. Buradaki stop koyma olayımız tamamen bizim risk analizimize kalmış bir şeydir. Çünkü isterseniz 9 günlük hareketli ortalama altında bir mum kapanışı yaptığında stop olabilirsiniz. İsterseniz 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir mum kapanışı yaptığında stop olabilirsiniz. Bunları öncelikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları unutmayalım. Ama işleme gireceğimiz yer her zaman 50 günlük hareketli ortalama üzerinde bir mum kapanışı yaptıktan sonra işleme girebiliriz. Çünkü bizim orası hem pullback diyebiliriz hem onay mumu diyebiliriz. Oradan işlem açmamız için en uygun yerdir diye söyleyebilirim sizlere. Şimdi baktığımız zaman biraz ekranımızı büyütelim. Fiyat 50 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yapıyor. Arkasından kırmızı mum yakıyor ama 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmıyor. Üstünde kalıyor ve gördüğünüz gibi bize çok güzel bir kar oranı bırakıyor. Mesela şöyle göstereyim. Şurada bir kapanış yaptı ve buradan fiyata girdiğimizi varsayalım. 5 dakikalık bir grafikte hemen hemen 0.50 tarzında bize çok güzel bir kar bırakıyor. Biraz daha geriye doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi fiyat 50 günlük hareketli ortalama
üzerinde bir kapanış yapıyor ve arkasından fiyatların yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık %1,5 şeklinde bir yükseliş var. Yine biraz daha geriye doğru gidiyorum. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yapıyor. Tekrardan fiyatlar yükseliyor. Az önce de dediğim gibi neye dikkat ediyoruz burada? 50 günlük hareketli ortalama her zaman fiyatın, yani 3 tane hareketli ortalamanın ortasında olması gerekiyor. Çünkü bizim 50 günlük hareketli ortalamamız hem onay hem de işleme girme, işlemden çıkma yerimiz olarak belirleyebiliyoruz. Bunu unutmayalım. Zaten biz şunu her zaman biliriz ki küçük hareketli ortalama, büyük hareketli ortalama yukarıya yönlü kestiğinde bir al koşulu oluşturuyor zaten. Eğer sıralı bir şekilde şu şekilde işte 9 günlük hareketli ortalama, 25 günlük hareketli ortalama yukarıda, 50 günlük hareketli ortalama ortada, 100 günlük hareketli ortalama da en altta bu sırayla gidiyorsa bu piyasada bir yükselen trendin olduğunu öngörebiliyoruz. Bunu da ek olarak sizlere söylemiş olayım. Şimdi biraz daha geriye doğru gidelim. Bakın burada tamamen hareketli ortalamaların yerleri değişmiş. 25 günlük hareketli ortalama en aşağıda, 100 günlük hareketli ortalama en yukarıda olmaya başlamış. Yani burada da bir düşen trendin olduğunu anlayabiliyoruz. Neye dikkat ediyoruz? 50 günlük hareketli ortalama ortada kalıyor. Yine baktığımız zaman şu şekilde bakın 50 günlük hareketli ortalama üzerine bir kapanış yapıyor. Fiyatlar yükseliyor. Yine burada da 50 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yapıyor. Fiyatlar yükseliyor. Burada kapanış yapıyor. Arkasından çok büyük şekilde bir düşüş geliyor. Maalesef ki burada stop oluyoruz. Çünkü burada işleme giriyoruz. Bu bizim için bir al koşulu oluşturuyor ama bir anda ani bir düşüş geliyor ve bizi buradaki mumda stop ettiriyor arkadaşlar. Bunların önüne geçemiyoruz maalesef ki. Yani bunlar oluyor. Ama totalde baktığımız zaman genelde işlemlerden bizleri karlı çıkarttırıyor arkadaşlar hareketli ortalamalar. Zaten hareketli ortalamaları biz scalping işlem olarak kullanırız. Yani bizim için önemli olan şey şudur. Hareketli ortalamalar ile işlemlere girip çıkmaktır. Burada gördüğünüz gibi zaten burada işleme hiçbir şekilde giremiyoruz. Bakın hareketli ortalama zaten çok aralarındaki çok büyük fark var. 50 günlük hareketli ortalamaya değme bile değmiyor fiyatlar. Biraz daha geriye doğru gidiyorum. Zaten burada da göreceğiniz gibi hareketli ortalamalar tamamen yerlere değişiyor. 9 günlük hareketli ortalama en altta. Yani bu ne demek oluyor? Düşüş trendinin olduğunu bizlere söylüyor. Ama düşüş trendi de olsa 5 dakikalık bir grafikte tepki aldığı zaman ufak tefek bir karlar alabiliyoruz. Kar sağlayabiliyoruz. Mesela burada da düşüş trendinde evet 50 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yapıyor ve fiyatın nasıl yükseldiğini burada da görebiliyoruz. Bakın. Yine tekrardan bir aşağıya doğru fiyat sarkıyor. Üzerinde bir kapanış yapıyor 50 günlük hareketli ortalamanın. Tekrardan fiyatlar yükseliyor. Az önce de dediğim gibi nerede satacağınıza tamamen sizin karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada güzel bir kar var. Burada var. Yine aynı şekilde buralarda var. Gördüğünüz gibi. Yani aslında bizim mantığımız basittir arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalama ortada kalacak ve onun üzerindeki mum kapanışlarında bir al koşulu olacak. Onun altına sarktığı zaman yani 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış yaptığı zaman da bize bir sat koşulu oluşturacak. Yani sat dediğimde şudur. Stop ettirecek bizi. Hareketli ortalamalar ile scalping al satlar başarılıdır genelde ama tabii ki de %100 başarılı bir sonuç bizlere vermez. İlla ki bizi stop ettirir, zarar ettirir. Ama bunların önüne geçemiyoruz. Sonuçta burası bir finans piyasası. Bunlar illaki olacak. Ama genel anlamda totale baktığımız zaman karlılık oranımızın daha yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet zarar ettiriyor ama karlılık oranımız da yüksektir. Bunlar tamamen bizim için yeter ki koşulları doğru yerde ve doğru zamanda kullanmayı bilelim. Onun dışında zaten başka yapacak bir şey yoktur. Al-satların ana
ana teması zaten hareketli ortalamalar üzerine kuruludur arkadaşlar. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak yatırım yapmayınız. Büyük riskler ve büyük zararlar elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol kazançlar.